Tarihin sanatla buluştuğu sıcak Akdeniz şehrinden yani Barcelona'dan herkese merhaba. Barcelona diğer Avrupa şehirlerine kıyasla biraz büyük ve gezmeniz ve görmeniz gereken yerlerin listesi de bir o kadar kalabalık. Sizin için 20'den fazla yer ayarladım. Bunların hepsini 2 günde gezmeyi planlıyorum. Zor olacak biliyorum çünkü Barcelona en az 3-4 günde gezmeyi hak eden Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biri. Lafı yine fazla uzattım biliyorum. Hadi hiç beklemeden başlayalım. Plaza de Catalunya yani Katalunya Meydanı'nın tam ortasındayım. Burası şehrin en geniş ve en eğlenceli meydanlarından biri. Önemli olmasının bir sebebi de gezmemiz gereken yerlerin en başında bulunması. Burası La Rambla Caddesi'nin başlangıcı. Yani Plaza de Catalunya, Katalunya Meydanı'ndan yürümeye başlarsanız İstanbul'un Taksim Meydanı olarak adlandırabileceğimiz La Rambla'ya gelebilirsiniz. La Rambla hem bulvar hem de bazı kaynaklarda kurumuş nehir yatağı olarak da geçiyor. İçeride mağazaları, meyve pazarlarını ve denize doğru yürüyerek de Christopher Columbus'un heykelini bulabiliriz. La Rambla'nın tam ortasına doğru geldiğinizde meyve pazarını göreceksiniz. La Buqueria adında. Şimdi oraya gideceğiz. Katalunya'nın ve İspanya'nın en büyük meyve pazarı ya da açık pazarı olduğu söyleniyor. Pazarın içinde deniz ürünleri, tatlılar, ıstakoz, istiridyeler. Rambla'daki meyve pazarı Barcelona'nın en kalabalık yerlerinden biri. Şimdi pazardan çıktım. Tam karşı tarafta bulunan kısma gideceğim. Çünkü La Rambla'nın denize doğru yürüdüğünüzde sol tarafında kalan kısmı Yahudi mahallesi, eski Yahudi mahallesi olarak geçiyor. Orada da birçok önemli merkezi, önemli yeri size göstereceğim. La Rambla'daki yürüyüşüme ara verdim. Meyve pazarından karşıya geçerek ara caddelere girdim. Burada Santa Maria del Pi Bazilikası, Plaza de Sant Felip Neri Meydanı, Barcelona Katedrali'ni bulmayı umuyorum. Tabi burası eski Barcelona caddeleri olduğu için harika mimari ve dar sokakları da görmeden geçmek istemiyorum. Santa Maria del Pi Bazilikası'nın önündeyim. Bir cam. Önemli bir cam vitray vardı ama şu anda inşaat halinde olduğu için tam göremiyoruz. Arkadan da güneş doğuyor. Basilika içeriden güzel gözüküyor. Giriş 8 euro. Barcelona Katedrali'ne doğru da yürürken size tavsiyeler vermeye devam edeceğim. Kesinlikle internetiniz olsun telefonunuzda. Google Maps burada sizin en büyük yardımcılarınızdan biri olacaktır. Gitmek istediğiniz lokasyonlara daha kolay, caddelerin böyle aralarından daha iyi varabileceksiniz. Eğer ben yürümem, yani metro, otobüs gibi şeyleri tavsiye ederim, tercih ederim derseniz de benim de aldığım 3 günlük bir Barcelona bileti var. 23 euroydu. Adı Ola Barcelona diye. Onu da almanızı tavsiye ederim. 3 gün boyunca metro ve otobüsleri tamamen limitsiz kullanabilirsiniz. Barcelona şehrinin en büyük kilisesi yani katedralinin önündeyim.
Barcelona Katedrali içindeyim. Birçok yerde başıma gelen kamera stabile eden gimbal'ımı yani çubuğu kullanmamı izin vermiyorlar. Bu sefer elimle çekmek zorundayım ben de. Biraz sallantılı olabilir buradaki videolar. Barcelona Katedrali tarihi ve dini açıdan önemli. 4. ve 5. yüzyıllarda yapımına başlanmış olmasına rağmen 13. yüzyılda yapımı tamamlanmış. Görüyorsunuz Avrupa'da her katedralde bulunan cam vitray yapılar burada da öne çıkmış. Duvarlara yansıtılan sarı ışıklar kameranıza çok güzel yansıyor. Giriş 11 euro. Tavsiye ederim. Katedralin girişinden değil de yanından dışarı çıktığınızda Bispe Köprüsü'nü göreceksiniz. Bu köprü de yine Barcelona'da en çok fotoğrafı çekilen yerlerden biri. Evet, hemen Barcelona Katedrali'nin yanından yine küçücük dar caddelerden geçerek evet, gelmek istediğim yer buraydı. San Felipe Neri meydanı. Şirin, küçük, tatlış mı tatlı ağaçlar var. Eskilerden, çok eskilerden kalma binalar. Burada bir restoran. Böyle bir dinlenip nefes almak için harika bir yer. Etrafta oturacak bir yer yok ama bu çeşmenin yanında da insanlar oturmuş. Ama harika bir ambiyansı var. Şirin bir yer. Şurada bir restoran var. Orada bir şeyler yiyebilirim. Yine görüşürüz. Ramblar'ın hala denize doğru yürürken sol tarafında bulunan bölgesindeyim. Dar caddeler, sokaklar hala dikkatimizi çekiyor. Katedralın arkasında bulunan bir bölgede Augustin Tapınağı var. Augustin Tapınağı'nda ise yine Roma İmparatorluğundan kalmış olan Barcelona'nın ilk yapıtlarından örneği 3 sütunu da görebilirsiniz. Şimdi bu aradan geçilerek gidilebilir. Şimdi haritada göstereceğim. Roma Temple diye, tapınağı diye yazıyor. Buradan girdiğinizde haritada gösterdiğim yere gelin. Burada işaretli yerde Roma kolonları diye yazıyor. Ama kapalı. Şöyle içeri nereden giriliyor bilmiyorum ama şöyle görebilirsiniz. Roma İmparatorluğu'ndan kalmış sadece 3 sütunu böyle dışarıdan görebilirsiniz. Buranın ismi Augusto Tapınağı. Ve böyle bir yerden giriliyor. Augusto Tapınağı'nı gerimde bırakarak La Rambla Caddesi'ne geri döneceğim. Ama caddeye dönerken de Plaza Real yani Real meydanını da görmek istiyorum. Orada da soluklanmak istiyorum. Sonradan La Rambla Caddesi'nden denize doğru yürümeye devam edeceğim. Yolda da Güell Sarayı'nı, Gaudi'nin Güell için yaptığı sarayı da görmek istiyorum. Arkamda bıraktığım caddeler inanılmaz. Her köşesinde bir fotoğraf çekilebilir. Şimdi bu caddelerden birinden ve bir meydana çıkıyorum.
Bu meydanda Plaza Real diye geçiyor. Haritada görüyorsunuz. Belki de Barcelona'nın İspanyol kültürünü yansıtan bahçelerden, yani meydanlardan biri. Binaları görüyorsunuz. Hala eski İspanyol kültürünü, o balkonlu, büyük pencereli İspanyol kültürünü yansıtan, kemerli, altında, binaların altında bulunan kemerli yapılarla, bu en natürel kalmış meydanlardan biri Barcelona'da. O nedenle bir gölge bulup bu meydanda biraz soluklanıp tekrar şöyle bir etrafı izlemek istiyorum. Bu yönde devam ederek de La Rambla Caddesi'ne tekrar çıkabiliriz. Oradan da Güell Sarayı'nı görüp Güell Sarayı'nı gördükten sonra da Christoph Kolomb'un heykeline, yani denize, limana doğru yürümeye devam edeceğiz. Gaudi'nin eserlerinden biri olan Güell'in sarayının önündeyim. Yine belki çatıdaki yapıları görebiliyorsanız meyveye benzeyen yine yapıları mevcut. Gaudi'nin sanatını yansıtan eserler. Giriş yine biletli. 1852 ile 1926 yılında yapılmış ve UNESCO eserlerini arasında bulunuyor. Güell'in Sarayı diye geçiyor ismi. 12 euroya bilet satılıyor. Bileti hemen 30 metre ileriden alabiliyorsunuz ama buraya girmeye değeceğini düşünmüyorum. Devam edeceğim. Kebapçılar var hemen bu caddede. Görüyorsunuz. Dönerler yapılıyor. Mustafa'nın sebzeli döneri diye konmuş. Devam edelim. Market. Burada İstanbul kebap var. Tabii ki döner. Şöyle içeri çekelim. La Rambla Caddesi'nin hemen Plaza de Real'dan karşıya geçerseniz bunları bulabilirsiniz. Biz tekrar La Rambla Caddesi'ne çıkalım. Artık Christoph Kolomb'un heykeline doğru yürümemizi tamamlayalım. Yani şu denizi bir bulalım. Bütün bir caddeyi yürüdüm. Sonunda sıcak sulara, yani Akdeniz'e ulaştım. Tam arkamda Christoph Kolomb'un heykeli bulunuyor. 1888 yılında yapılmış. Eliyle Amerika kıtasını işaret etmekte. Burada caddeyi ve La Rambla bölgesini tamamlayalım. Hadi en çok merak edilen, Barcelona'nın incisi olan Sagrada Familia, yani Kutsal Aile Kilisesi'ni ziyaret etmeye gidelim. Kolomb heykelinin önünden 2 metre binerek Sagrada Familia Kilisesi'nin önüne geldim. Barcelona şehir manzarası üzerinde yükselen Kutsal Aile Kilisesi tamamlandığında dünyanın en uzun kilisesi haline alacak. Yani tahmin edilen tarih 2026. Bu ise Gaudi'nin 100. ölüm yıldönümüne denk gelmekte. Antoni Gaudi'nin hayalini kurduğu bu 130 yıllık aşk emeği dünyanın en çok tartışılan ama aynı zamanda en çok ziyaret edilen kiliselerinden biri. Her yıl 3 milyon turist doğayı, ışığı ve dini tek bir çarpıcı toplulukta bir araya getiren mimari başarıya bakmak için buraya akın ediyor. İç mekanı ise Gaudi'nin vizyoner tasarımıyla harmanladığı bir yapboza benziyor. Ben
kiliseyi ziyaret etmek için yarını beklemek zorundayım. Ama siz bu ayrıcalığa şimdi şu anda erişeceksiniz. İçerisi muazzam. Yani her bir köşeye baktığınızda farklı renkler görüyorsunuz, farklı bir dizayn. Bu zamana kadar gördüğüm hiçbir kiliseye benzemiyor. İçeride Gaudi'nin bu doğadan, çevreden, ağaçlardan, kuşlardan yani etraftan esinlendiği şeyler var. Bu her köşede farklı bir renkler görüyorsunuz. Mesela arkamda bakın. Burada sarı vitraylardan yapılmış kızıl bir duvar. Hemen arkaya dönüyorsunuz. Burada mavi ve yeşil başka bir duvar. Yani burası böyle çevreyi, doğayı yansıtırken karşıdaki taraf kırmızı desenlerle desenlen güneşi ya da ne bileyim sıcağı temsil ediyor olsa gerek. Hemen ortaya bakıyorsunuz, burada böyle mat renkler göze çarpıyor. Şimdi de ses gelmeye başladı. Hemen oraya doğru döndüreceğim. Orada başka bir renk, başka bir böyle turuncu ve sarı renkler daha etkin. Aşağıdan yukarıya doğru hemen çevireceğim. İçinin bu kadar güzel olduğunu hani videolardan birkaç görmüştüm ama yani bunu çıplak gözle görmemiştim. Yani normalde şu sütunlar belki kilise ya da katedral gezdiyseniz böyle dik, yüksek ve solid bir şekilde, kalın bir şekilde olur. Burada görüyorsunuz bir ağacın dalları gibi. Önce tek bir yekpare yükseliyor, sonra ağacın dalları gibi birkaç dala ayrılıyor ve tavanı tutuyor. Yani ağaç desenleri gibi ondan esinlenmiş. İlk başta Gaudi yani 1884 yılında mı yanlış hatırlamıyorsam Gaudi başlamıyor. İlk yıl başka bir mimari tarafından başlanan bu kilise bir yıl sonra Gaudi'ye aktarılıyor ve Gaudi aşkı gibi buna bildiğiniz hayatını harcıyor. Sürekli bir finansal çıkmaza giriyor. Bu kilisenin bitirilmesi için sürekli kapı kapı gezip insanlardan para topluyor. Bu kiliseyi bir takıntı haline getiriyor ve herkesten para dilenerek bu kiliseyi bitirmeye çalışıyor. Ve zaten aslında bu kapı kapı gezme durumu da kendi hayatının sonu oluyor. Neden derseniz bir gün yine böyle bu kilise için finansı ararken bir Barcelona'da tramvayın altında kalarak hayatını kaybediyor. Bu da 1926 yılında. Yani 100. yılında dışarıdayken de söylediğim gibi yani 2026 yılında bu kilise bitirilmesi planlanıyor. Gaudi'nin 100. yıl dönümüne ithafen.
Şimdi videoyu burada ara vermek istiyorum. Sagrada Familia yani Kutsal Aile Kilisesi'nin içini gezdim. Kuleye de çıkacağım. Kulelerden birine de biletim var. Kulelerdeki çekeceğim videoyu ikinci günün kapanış videosu olarak ayarlamak istiyorum. Bu nedenle videoyu izlemeye devam edip ikinci günün sonuna geldiğinizde kuledeki manzarayı, Barcelona şehrini göreceksiniz ve kapanış videosuyla videoma son vereceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Kutsal Aile Kilisesi'ni arkamda bırakıp yönümü diagonal caddelerin bulunduğu yere doğru veriyorum. Şimdi bir hastaneyi ziyaret edeceğim. Dominic Montaner yapısı olan bu hastane görülmeye değer. Sagrada Familia'dan dümdüz bu diagonal yolları takip ettiğimde bu mimari harikasının önüne çıkıyorum. Dediğim gibi burası bir hastane. Sant Pau Hastanesi'nin bahçesindeyim. Yapı çok fazla büyük değil. Hızlıca gezilebiliyor. İçinde galeriler, eskiden kalma yani 1900'lü yıllardan kalma eşyalar da bulunuyor. Yine zamanında inşa edilmiş tünellerin içinden de geçebiliyorsunuz. En güzel yönlerinden biri bence harika mimarisi. Bahçesi çok güzel. Hemen Sagrada Familia Kilisesi'nin 10 dakika yani yürüyüşle 10 dakika mesafesinde bulunuyor. Ki bu harika bir şey. Giriş 16 euro, ücretli. Değer mi? Yani bence değer. Değişik. Yine güzel mimarileri. Biraz da turistlerden uzakta kalmayı tercih edenler için bence güzel bir destinasyon olmuş. Sant Pau Hastanesi'nden sadece bir otobüse binerek Katalan Müzik Sarayı'na geldim. Dışında ne yazık ki bir inşaat var. Dışından gerçekten güzel fotoğraflar çekilebilir diye düşünüyordum ama dışı şu anda kapalı. İçine gireceğim. Şimdi bu iki binanın, iki tarih eserinde özelliği aynı sanatçının eseri olması. Yani Dominic Montaner, Sant Pau Hastanesi'ni ve Katalan Müzik Sarayı'nın mimarı. İçerisinin harika olduğunu biliyorum. Bu nedenle bilet aldım. Buraya da bilet 16 euro. Bakalım 16 euro dediğimiz bilet buraya gerçekten değer mi? İçeri girip göz atalım. Evet, Katalan Müzik Sarayı 1908 yılında Dominic Montaner tarafından inşa edilmiş. İçerisindeki seramik ve vitray yapıların aynısını bu Sant Pau Hastanesi'nde de görmüştük. Çok canlı renkler var. Bütün duyuları böyle harekete geçiren bir yapısı var. Bir opera ya da bir tiyatro gösterisi esnasında buranın ambiyansının daha canlı olabileceğine inanıyorum. Gördüğünüz gibi kalabalık olmayan, turistlerin bir nebze daha uzak olduğu ama görülmesi gereken yerlerden biri. 16 euro giriş ücreti ödüyorsunuz. Sant Pau Hastanesi'nde olduğu gibi. Ben buraya 16 euronun değeceğini düşünüyorum. Çünkü içerinin renkleri harika. Biraz daha oturup galiba burada dinlenip soluklanmayı düşünüyorum. Katalan Müzik Sarayı'nda yeteri kadar dinlendiğimi düşünerek Ciutadella Parkı'na gitmek için yürüyerek yola çıktım. Haritada görüyorsunuz aralarında 10-12 dakika mesafe var. Ciutadella Parkı'na giderken Triomf kemerine denk geldim. Bu Triomf kemeri 1888 yılında şehirde bir evrensel fuar gerçekleştirmek için burada kurulan fuarın kapısı yani girişi olarak inşa edilmiş. Yani neredeyse 40 yıllık kemer burada Ciutadella Parkı'na giderken parkın girişinde bulunuyor. Ben yine Ciutadella Parkı'na doğru yola çıktım, yürüyorum. Saat 5.30.
Güneşli hava gerçekten hiç çekilmiyor. Havaların bu şekilde bulutlu olması benim de Barcelona'yı bu ilk günümde kolaylıkla gezmeme sebep oldu. Gezmeme neden oldu. Yani bugün şanslı günüm. Yarın nasıl olur bilmiyorum. Ve Akdeniz sahili Barceloneta. Buraya Ciutadella Parkı'ndan da yürüyerek geldim. Biraz daha yürümek istedim. Aslında otobüsle de gelebilirdim. Ama yürüyerek 20 dakika gibi bir süre sürdü. Çok da sorun olmadı benim için. Burası Barcelona'nın turistik en bilinen Barceloneta sahili. Söylemek istediğim şey aslında 1992 yılına kadar Barcelona'nın şehir merkezinde bir sahil yokmuş. 1992 olimpiyatlarından sonra Barcelona tabii ki bir turistik şehir haline geldi. Ve 1992'den sonra buraya Mısır'dan kum getirilmiş. Ve bu kum Barcelona şehir merkezinde bir sahil oluşturmak için kullanılmış. Burada görüyorsunuz. Sadece biraz oturup Barcelona'daki birinci günümü bitirmek istiyorum. Yolda gelirken bir hamur işi aldım. Barcelona'da ne yenir diye sorarsanız tabii ki paella ve tapas yenir. Ama ikisi de ağır, böyle domuz ve deniz ürünleri ağırlıklı olduğu için benim hoşuma gitmeyen yemek. O nedenle aslında İspanyol yemeklerini çok yemiyorum ya da hiç yemiyorum diyebilirim. Yolda, sokak aralarında ne bulursam böyle hamur işi ya da meyve, o tür şeyler yiyorum. Meyveler daha taze ve canlı olduğu için. Barcelona'da birinci günü bu şekilde bitirdim. İkinci günde görüşmek üzere. İkinci günün sabahından herkese günaydın. Dün akşam Girona'daydım. Barcelona'ya trenle 1 saat uzaklıkta bir yer. Güzel, küçük ve tarihi bir şehir. Şimdi Girona'dan direkt Barcelona Sant istasyonuna geldim yine trenle. Buradan 25 dakikalık bir yürüyüşle ulusal müzeye doğru yürüyeceğim. Yolda İspanya Meydanı'nı ve Barcelona Çeşmesi'ni görmek için yürüyüşüme başlıyorum. ...10-15 dakikalık yürüyüşle İspanya Meydanı'na geldim. Burası gerçekten büyüleyici bir nokta. İspanya Meydanı'nın ortasında bulunan bu heykeller, şu anda ne olduğunu bilmiyorum. Gerçekten büyüleyici duruyor. Hemen kamerayı arkaya çevirdiğimde
burada Barcelona'nın arenası bulunuyor. Sol tarafa doğru döndürdüğümde kameramı 2 tane Venedik Kulesi bulunuyor. Bu Venedik'te San Marco Meydanı'nda bulunan kuleye çok benzer 2 tane Venedik Kulesi bulunuyor. Bu Venedik Kulesi'nin arkasından Montjuic'in Sihirli Çeşmesi'ne ve Ulusal Müze'ye doğru yürüyeceğim. Karşıya doğru yürümeye devam ediyorum. Kırmızı ışığı bekliyoruz. Burada Montjuic'in büyülü çeşmesini görüyorsunuz. Belli saatlerde, belli zamanlarda burada galiba renkli ve sesli yarım saat boyunca ışık ve su gösterileri düzenleniyor. Fakat kuraklık nedeniyle bu gösterilere büyük bir ara verildiği söyleniyor. Büyük ihtimal turist kaynayacak. Şu anda saat 11'e geliyor. Bu nedenle belki bunun önünde fotoğraf çekilecek yer bile bulamayabiliriz. Şu anda en iyi vakitte geldiğimi söyleyebilirim. Biz de kendi selfie'lerimizi çekip müzeye tırmanmaya devam edelim. Müzenin içine girer miyim? Hayır, girmem. Müzeleri gezmeyi sevmiyorum. Ama siz vaktiniz olduğunda müzenin içini gezmeyi ihmal etmeyin. Tabii buraya gelip de bu kadar merdiveni nasıl çıkacağız diye korkmayın. Bunun da çaresini bulmuşlar. Yürüyen merdiven. Barcelona Müzesi'nin önündeyim. Bu yüksekliğe ben buraya niye çıktım, neden çıktım diyebilirsiniz. Burada tam karşımda bulunan harika manzara için çıktım. Hemen gösteriyorum. İşte bunun için. Tüm bir şehir. Barcelona ayaklarımızın altında. Katalonya Ulusal Müzesi Montjuic tepesinde bulunuyor. Montjuic tepesi Barcelona'ya en yakın olan tepe ve harika şehir manzaraları sunuyor. Yani buraya kadar tırmandıysanız bu tepeyi de gezmenizi tavsiye ederim. Yani eğer vaktiniz varsa. Hemen müzenin arkasında botanik bahçesi var. Yine Ulusal Müze'nin sol tarafında güzel bahçeleri ve restoranları, caddeleri ve sokakları olan bölgeler var. Orayı gezebilirsiniz. Ben şu anda hemen şöyle müzenin yanından bize harika bir Barcelona şehir manzarası sunan hemen şu bölgeye gidiyorum. Barcelona en iyi şehir manzaralarından biri bence burada. Sagrada Familia'yı görebiliyorsunuz. Ulusal Müzeyi artık arkamda bırakıp Barcelona'yı Barcelona yapan, turistik bir şehir yapan Antonio Gaudi'nin eserlerini aramaya, teker teker bulmaya başlayabiliriz.
İspanya Meydanı'ndan sadece 1 metroya binerek Passeig de Gracia durağına geldik. Buraya gelmemin sebebi aslında Gaudi'nin eserlerinden 2 tanesi olan Casa Batlló ve Casa Milà. Şu anda arkamda bulunan Casa Batlló 1887'de inşa edilmiş. 1904'de ise Batlló ailesine satılmış. Batlló ailesi Gaudi'ye bütün yetkileri üzerine vererek ister yıkarsın ister yenilersin diyerek bütün yetkiler Antonio Gaudi'nin üstüne verilmiş. Gaudi de binayı tabii ki yıkmayarak içini ve dışını kendi modernize ve sanatsal teknikleriyle bu hale getirmiş. Casa Batlló, Gaudi'nin harika mimarisini yansıtıyor. Ama yandaki 4 binaya da baktığımızda ise bir mimari çarpışmayı görebiliyorsunuz. Bu 4 binanın da aslında özelliği vardır ki tam ortadaki ise Casa Bonet hariç her biri Katalan modernizmini ve mimari akımında 4 farklı temsilciliğini tarzlarda yapılmıştır. Tam ortada yer alan Casa Bonet ise modernizm akımına karşı olarak yapılır. Özellikle Casa Batlló'nun yanı başındaki Casa Ametller ve alt köşedeki Casa Leo Morera Gaudi eserlerine kadar dikkat çekicidir. Evet, burası Barcelona'nın yine en çok turist çeken, en kalabalık bölgelerinden biri. Şimdi Casa Batlló burada ama biraz daha ileride Casa Milà bulunuyor. Oraya da yürüyerek geçebiliriz. Gaudi'nin ikinci eseri Passeig de Gracia caddesinde Casa Milà. Hadi oraya doğru da yürüyelim. Sadece 5 dakikalık bir yürüyüşün ardından Casa Milà'ya vardım. Casa Milà 1904 ve 1912 yılları arasında inşa edilmiş. Casa ev demek biliyorsunuz İspanyolca'da. Milà ise bu binayı yaptıran kişilerden birinin soyadı. Şimdi dedik ki Gaudi'nin eserlerinden biri. Şimdi Gaudi ve Milà buranın inşaatını için uğraşırken hemen kendime çevireyim. Sadece binanın önündeki kolonlardan biri kaldırıma doğru taştığı söyleniyor. Tabii ki Milà ile Gaudi ve Gaudi ve belediye arasındaki bu uzun süren bir tartışma ve sürtüşme sonrası sanat kazanıyor ve İnşaat devam ediyor. İnşaat bittikten sonra ise söylentiye göre Mila'da belediyeye olan bu cezayı yani kaldırıma taşma olan cezayı ödediği söyleniyor. Belki doğrudur, belki değil. Bu da bir rivayet. Şimdi balkonlara dikkat ettiyseniz böyle bir rüzgar, dalga efekti gibi yapılmış. Casa Batlló'da dikkat ettiyseniz balkonlar balık yüzgeci gibi ya da köpek balığı ağzı gibi yapılmıştı. Burada ise yine bir deniz efekti gibi bir şey kullanılmış balkonlarda. Dökme demirden dalga gibi böyle rüzgarların böyle dalgaları sıçratması gibi bir efekt kullanılmış. Casa Milà'nın önünden Park Güell'e bir otobüsle geldim. 24 numaralı otobüs. Bu otobüsle isterseniz biraz aşağıda inebilir. 400 metre yürüyerek bu ana giriş kapısına gelebilirsiniz. Ya da otobüse devam ederseniz tepeye çıkıyor. Tepeden de giriş yapabilirsiniz. Ama problem burada şu ki beklenmeyen bir şey. Biletler tükenmiş. Bugün hiç bilet yok. 2013 zamanında geldiğimde bu bahçeye yani bu parka giriş ücretsizdi. Şimdi ise giriş 10 euro. Biletlerin bu tükeneceğini tahmin etmemiştim. Yarın için biletler var ama bugün için bütün biletler bitmiş. Evet, size bir dipnot. Eğer Park Güell'i gezmek istiyorsanız ya önceden online biletlerinizi alın ya da sabah erkenden gelin ki o günkü gezilere, o günkü tura bilet bulabilirsiniz. Ben yine birkaç eski videolardan, eski fotoğraflardan size
içerinin fotoğraflarını koyacağım. 2013 zamanı çekmiştim. Birkaç video bulabilirsem onları da sizlere göstereceğim. Ama kendi çektiğim videolar burada olmayacak. Üzgünüm. Barcelona'nın sıcak havasından kaçmak için Park Güell'den bayağı bir aşağılara indim. Şu anda Picasso Müzesi'nin önündeyim. Picasso Müzesi de Barcelona'da gezilmesi gereken yerlerden biri. Hemen burada. Bilet 15 euro. Eğer bir de guide, yani sesli guide almak, sesli rehber almak isterseniz 5 euro da ona veriyorsunuz. Ama İngilizce sadece rehber. Şimdi size aslında bu caddeyi de göstermek istiyorum. Yani sıcak Barcelona havasından bayağı bir kaçış gibi bir yer aslında burası. Yine canlı, Barcelona'nın canlı yerlerinden biri. Kalabalık. Caddeleri görüyorsunuz. Mocco Müzesi'ymiş. Şöyle yazıyor. Burada Mocco Museum diye geçiyor. Canlı, değişik bir yer. Bu da Mocco Müzesi. Bilmiyorum. İlgilenirseniz hemen burada. Aynı Picasso Müzesi'nin olduğu caddede bulunuyor. Burada bir flamenco dansı izleyebileceğiniz bir bar. Güzel. Güzel bir tapas yapan mekana benziyor. İnsanlar kuyrukta, demek ki güzel yemek yapıyorlar. Devam edelim. Aslında Picasso Müzesi'nin tam yanında, yakınında bulunan bir başka kilise daha var. Buraya gelmemin sebeplerinden biri de buydu. Şuradan hemen bu meydanda önümüze çıkması gerekiyor. Evet. Şöyle hemen sağa döndürüp göstereceğim. Santa Maria del Mar Kilisesi. Picasso Müzesi'ne çok yakın. Caddeler çok güzel. Her yerde bir meydan. Bakıyorum. Giriş 10 euro. Eğer Santa Maria del Mar Kilisesi'ne girmek isterseniz giriş 10 euro. Yine küçük bir sokak burada var. Güzel bir bara açılıyor. Bunun bir önemi vardı diye hatırlıyorum. Bu heykelin ya da bu meydanın. Önemli bir meydandı burası. Bir anlamı vardı. Bir anıt. Ama şu anda hatırlayamıyorum. Belki aşağıya bilgi olarak yazarım. Şurada üstünde bir ateş yanıyor. Kilisenin de bu şekilde dıştan
videosunu çekmiş olduk. Burada bir şeyler yazıyor. 1714 yılı. Burası da önemli meydanlardan biri diye hatırlıyorum. Ama şu anda ne olduğunu hatırlamıyorum. Saat 2.30, 3'e doğru geliyor. Yani bu saatlerde Barcelona sıcağında yapılabilecek en iyi aktivitelerden biri bu La Rambla etrafındaki Barcelona'nın küçük caddelerinde gezip dolanmak ya da bir mekana oturup yoldan gelen geçenleri izlemek ya da o sokakların, o caddelerin ambiyansını izlemek. Galiba şu anda yapılabilecek en iyi şey bu. Açık mekanlarda ya da parklarda gerçekten durulacak gibi değil. Bak şu anda güneşten geçiyorum ve felaket bir şekilde yakıyor güneş ve rahatsız ediyor. Yani bu şekilde fazla yürülmez. Bundan dolayı ya bu serin dar caddeler arasında kalacaksınız ya da mekanda oturup bu saatlerin geçmesini bekleyeceksiniz. İleride yine Barcelona Katedrali'nin kulelerini görebiliyorum. Size dün dediğim gibi saat 4.30'da La Sagrada Familia'ya biletim var. Yani onun için biraz daha vakit geçirmem lazım. Bir şeyler yerim. Sonra da La Sagrada Familia için yola çıkmış olurum. Tabii siz bunları La Sagrada Familia'nın videolarını daha önceden izlemiş oldunuz. Tabii buraya kadar izlediyseniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz şu anda Sagrada Familia Kilisesi'nin kulelerine çıktığım ikinci günün son videosunu çekiyorum. Dediğim gibi Sagrada Familia'da iki kule mevcut. Birincisi Passion, ikincisi Nativity. Bu Passion yani Tutku Kulesi hemen arkada bulunuyor. Ben Nativity olan yani Hz. İsa'nın doğuş, şunu temsil eden kelime yani doğuş için olmuş olan kuleye çıkıyorum. Sıradan geçiyorsunuz. Sırt çantanızı burada 1 euro ihtiyacınız var. Sırt çantanızı buradaki kutulara koymanız gerekiyor. Onun için yanınıza 1 euro bulundurun. Bu kutular 1 euro ile birlikte çalışıyor. Asansörü bekliyoruz. İçeri 5-10 kişi falan alıyorlar. Asansörle birlikte benim 10 euro artı parayla aldığım Nativity yani doğuş kulesine çıkış için sırayı bekliyorum. Pardon. Then you start going down. There's two ways to go down. Ways are exactly. In case you get sick, there's a point you can call. Okay. Vale? Take care, please. Do it. Evet, asansörde çok kısa bir bilgilendirme yaptı bize. Asansör görevlisi diyeyim. 65 metre yukarıya çıktık asansörle. Bir 10 metre daha yürüyerek çıkacaksınız dedi. Bu da 10 metre olsa gerek. İki kulenin arasındaki köprüden geçecekmişiz. Sonra tekrar asansörle aşağı inip ve burası olsa gerek. Evet. Oh. Bu kadar yüksek olacağını düşünmemiştim.
Görüyorsunuz, bitmeyen inşaat. Bir diğer adı da biliyorsunuz bu kilisenin bitmeyen kilise. Sürekli inşaat devam ediyor. Aslında bunu biraz da pazarlama olarak kullanıldığını söyleyen nerede oluyor? Görüyorsunuz Gaudi'nin yine doğadan ilham aldığı söylenen, sürekli eserlerine yansıttığı meyvemsi yapıtlar. Burada iki kule arasından geçiyoruz. Barcelona şehrinin görüntüsü. Burada göze çarpıyor. Tabii ki belki öbür taraftan mı alsaydım diye düşünmüyor değilim. Passion kısmından. Hem güneşli hem de inşaatın olmadığı kısım olabilirdi diye düşündüm şu anda. Barcelona'nın ikinci gününden ve son gününden tekrardan herkese merhaba. Buraya kadar izlediyseniz büyük bir yine sabır göstermişsiniz. Barcelona harika bir yer. Dediğim gibi ben 2 günde tamamladım, bitirdim. 3-4 gün olur mu olur. Daha da iyi olur. Çünkü Temmuz sıcağında her yeri böyle hızlı hızlı gezemiyorsunuz. Bazen dinlenip bazı yerlerde kalmanız gerekebiliyor. Kulenin üstündeyim. Tam 2 köprünün arasındayım. Yani Barcelona'ya geldiğinizde her yere bir bilet parası ödemeniz gerektiğinin farkına varmalısınız. Kiliselerden müzelere kadar 10 euroyla burası gibi 36 euroya kadar çıkabiliyor ödemeniz gereken ücretler ve gerçekten her gittiğiniz yere artık ücret ödemeniz gerektiği için biraz sıkıcı bir hal alabiliyor. Evet, Barcelona harika bir yer. Hiçbir para harcamadan bütün her şeyin dışını gezerek de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu videoyu da burada tamamlamış. Barcelona'yı 2 günde gezmiş bulunuyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.